muhtarımız Yaşar Kemal. Evet. Bu köyde doğmuş, büyümüş. Bu köy eskiden çok büyüktü. Bu köyün tarihi bilinmemektedir ve kalesi de bilinmemektedir tarihi. Dostlar cümleten selamlar. Osmaniye'deyiz şu anda. Osmaniye'nin Hemite köyüne geldik. Kadil ilçesine bağlı Hemite köyüne geldik. Hemite kalesine çıkacağız. Hem de Hemite köyünün içerisini bir gezeceğiz. Köy hemen bu tarafta. Biliyorsunuz Hemite Yaşar Kemal'in köyü. Biz hemen şu gözüken yoldan geldik bu tarafa doğru. Arabayı bu tarafa park ettik. Hemen bu arka tarafta köyün mezarlığı var dostlar. Ceyhan Irmağı da hemen köyün yanından akıp gidiyor. Buradan Ceyhan üzerinden Akdeniz'e dökülüyor. Bölgedeki en büyük ırmaklardan bir tanesi. Dostlar, burası Osmaniye'ye 23 kilometre mesafede bir yer. Hemite Köprüsü var. Köprünün hemen geçtikten sonra köprünün bitiminden sağa dönüyorsunuz. Hemite köyüne giriyorsunuz ve bu gördüğümüz mükemmel kale karşımıza çıkıyor. Hemite Kalesi de mükemmel değil mi? Gerçekten şahane bir manzara var. Dostlar, Hemite köyü hemen Ceyhan Irmağı'nın kıyısına kurulmuş bir köy. Verimli topraklar var hemen etrafında. Az da olsa hayvancılık da var. Eskiden çok yaygın da burada hayvancılık ama şu anda çok azaldı. Irmak böyle sağ tarafa doğru akıp gidiyor dostlar. Burası biliyorsunuz Yaşar Kemal'in köyü. İnce Mehmet romanının, meşhur romanın yazarı Yaşar Kemal'in köyü. Koyunların çan sesleri de geliyor. Ne güzel bir şey. Evet, manzarada böyle dostlar. Böyle bayağı da bir dik bir yokuş var. Bakalım, bir de yanımda kızım var Umay. Onunla birlikte çıkmaya çalışıyoruz. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Burası biraz zorluymuş. Allah! Ben bunu kucağıma aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Epey de bir yolumuz var daha doğrusu. Dostlar, şöyle yukarı doğru. Bir yokuş daha var, bakalım.
Şu anda Hemite Kalesi'ne geldik. Osmaniye'ye yakın, Osmaniye 23 kilometre. Kadirli sınırları içerisinde olan bir kale. Kalenin büyük bir kısmı ayakta ama tabii ki ayakta olmayan kısımları da var. Dip tarafları gördüğünüz gibi taşlar dökülmüş. Sanki sökülüp alınmış gibi de bir pozisyon var, bilmiyorum ama inşallah öyle değildir. Ancak Osmaniye civarlarında mutlaka gezilebilir yerlerden bir tanesi. Hemen Ceyhan Nehri'ne hakim bir tepede. Irmağın kenarında koyunlar otluyor, balık tutanlar var. Gerçekten mükemmel bir manzara var. İyi ki gelmişiz diyoruz. Buranın tarihi de 11. yüzyıla kadar gidiyor. Ermeni Krallığı döneminde kullanılmış. Daha sonra da var. Daha sonrasında var. Memlükliler, Osmanlılar gibi birçok kavim burayı güvenlik amaçlı olarak kullanmış. Çünkü bu toprakları kontrol etmek için çok güzel hakim bir tepede. Evet, şu an güneş o tarafta olduğu için Ceyhan Nehri'nin manzarası da güzel değil mi? çok güzel. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hemen altta Hemite Köyü. Dostlar, hemen şu kısımda da gözetleme yerleri var. Askerlerin, güvenlik görevlilerinin gözetleme yerleri var. Etraf bu şekilde. Aslında burası daha önce tamamen kapalıymış ama şu kısımlar yıkılmış, kaybolmuş. Şuradan tek bir giriş noktası varmış. Maalesef yıkılmış. Ancak kalenin ana kısmı diyebileceğimiz noktası ayakta. Büyük bir çoğunlukla ayakta ama içerisinden ağaç falan da çıkmış. Türk bayrağımız dalgalanıyor. Kaleden inerken burada bir abimizi tanıdık. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, ben Orhan Çelik, bu köyün yerlilerindenim. Bu köy eskiden çok büyüktü. Şimdi gitgide ufalıyor. Evet. Bu köyün tarihi bilinmemektedir ve kalesi de bilinmemektir tarihi. Burada bir Doğu kökenli bir yazarımız Yaşar Kemal Evet. bu köyde doğmuş, büyümüş ve bu köyden sonra Ankara'ya gitmiş. Pardon, İstanbul'a gitmiş. Evet. Ondan sonra bu köyü de bırakmadı gittiği zaman. Köylüler de kendine bırakmadı. 5-6 tane film, İngiltere BBC kanalı belgesel yaptı. Burada kendinin hep romanlarından, kitaplarından, şiirlerinden esinlenerek Evet. film çekildi. Şimdi Yaşar Kemal de biliyorsunuz çok ünlü bir romanımız. Tabii, dünyaca İnce Mehmet romanının yazarı. İnce Mehmet'in burada... Yani tabii Hemite deyince de ilk olarak Yaşar Kemal geliyor işin açıkçası. İnce Mehmet'in de burada anıtı var, heykeli var. Evet. Tuştan yapılmış. Bir kültür evi var herhalde. Kültür evi var küçük. Parkı var. Gezilebilecek parkı çok güzel. Orayı da görelim inşallah. Ceyhan Irmağı'na yakın. Kaleyle ilgili bilginiz var mı? Bu kale çok eski bir olduğunu kale söylüyor şeyler. Evet. Bilim adamları ve tarihi bilinmemektedir. Siz ne iş yaparsınız bu köyde? Ben emekliyim. Daha önce ticaretle uğraştım. Evet. Oradan da emekli oldum. Bu köydeki insanlar genelde ne iş yaparlar? Çiftçi, dara ekerler. İşte buğday, soya. Anladım. Genelde dara ekerler. Köyde pek insanlar kalmadı. Hepsi şehre gitti. Gençler çok fazla yok benim anladığım kadarıyla. O varsa biraz hayvancılık var gibi bu köyde. Yaygın mı hayvancılık? Çok, biraz manda var. Manda 200-300 baş kadar manda var. Manda çok değerli bir şey ama. Manda küçük baş çok az. Büyük baş zaten kalmadı gibi bir şey. Aslında bu köyün yerleşim alanı ve merası hayvancılığa çok elverişli. Hele mandaya, Ceyhan Irmağı'na yakın olduğu için evet, daha verişli. Doğru. Verimli. Böylece işte böyle. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizi tanımaktan çok memnun olduk. Hemite Kalesi gerçekten
bizim çok hoşumuza giden bir yer oldu. Anne, bak böyle olsaydı. Kadirli ilçe sınırları içerisinde Osmaniye'ye 23 kilometre. Anne. Yolu düşene burayı görmeyi tavsiye ediyoruz. Güzel bir yer. Videomuz burada sona erdi dostlar. Küçük bir geziydi, bir kale gezisiydi dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, yorum ve beğenide bulunmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Aşkım fotoğraf çektin mi? Şurası çok güzel ya.